Kardeşlerim selamlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda biliyorsunuz pazartesi günü pet sistemi bütün sunuculara geliyor ve bu videoyu ilk izlenimi çektik. Hatasız bir şekilde nasıl ilerleyebiliriz? Hangi petlere öncelik vermemiz gerekiyor? Hangi petleri işte atılımı yapmamız gerekiyor? Hangi petleri beceri kitaplarımızı basmamız gerekiyor? Bu videoda size detaylı bunu anlatacağım. Eğer hatam olursa anlattıklarımda lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Osman şu şekilde olması bana kalırsa daha mantıklı. Sebebi de şu şekilde diye yorumlarda yazarsanız bu arada süper olur. Çünkü pet sistemi yeni biliyorsunuz. Hani farklı taktikler de olabilir, ince taktikler. Benim atladığım taktikler olabilir. Bundan dolayı lütfen aklınıza yatmayan bir şey varsa yorumlarda belirtin. Bir de videoyu beğenip yorum yaparsanız da mükemmel olur. Haberiniz olsun diyorum. Şimdi kardeşlerim ilk başta yapmamız gereken 6 tane pet var bu arada. 6 tane pet'i de açmamız gerekiyor bana kalırsa. Nasıl açmamız gerekiyor? Burada yeşil pet işte bunun adı neydi? Gözcü. Gözcüyü 30 yapıyoruz. Sonrasında Glint açılıyor. Glint'i 30 yapıyoruz. Ne açılıyor? Zeus açılıyor. Zeus'u 30 yapıyoruz. Bu sefer gölge açılıyor. Gölgeyi 30 yapmıyoruz pardon. Gölgeyi 40 yapıyoruz değil mi? Aynen. Gölgeyi 40 yapıyoruz. Frost açılıyor ve Frost'u 40 yaptıktan sonra Titan açılıyor dostlar ve komple bütün petler bitiyor. Asıl önemli olan bundan sonra başlıyor. Benim gördüğüm kadarıyla iki seçeneğimiz var dostlar. Şimdi birinci seçeneğimiz atılım için konuşuyorum bu arada. İlk başta atılımı anlatayım. Yani level yükseltmeyi anlatayım en doğru şekilde. Sonrasında beceri kitaplarını anlatacağım. Şimdi atılımda iki tane seçenek var. Birinci seçeneğimiz diyorsanız ki ben savaşlarda etkili olmak istiyorum. Savaşlarda bir tık daha güçlü olmak istiyorum. Yükselteceğiniz petler Titan ve Frost. Tamam mı? Ama diyorsanız ki ben savaşlarda biraz daha geri planda durayım. Geride kalayım. Savaşlarda hafif biraz daha güçsüz kalayım ama sürekli pasif gelir olarak eşya kazanayım diyorsanız da arkadaşlar bu. Gölgeyi yükseltmeniz gerekiyor. Şimdi neden böyle düşünüyorum? Gelin becerileri de sizlerle okuyalım. Tamam mı? Bu arada diğer şu mavi ve yeşil petlere kesinlikle ne level basın tamam mı? Ne de başka bir şey basın. Çünkü becerileri aşırı kötü. Ondan dolayı şimdi buradan okuyalım. Şimdi Titan'dan başlayalım. Titan'ın becerisini okuyorum. Titan'ın kükremesi müttefikleri canlandırabilir. Tüm birliklerin savunma gücünü 2 saat boyunca %10 arttırıyor. Yani savunma gücü veriyor. %10'u bu arada level 5 olduğu için. Yani bu ne demek? Titan'ın becerisini kullandığın zaman sana savaşta savunma gücü veriyor. Tamam mı? Bu cepte. Sonrasında Frost'a geldim. Frost'un becerisi ne diyor? İşte Frost öldürmek işte cart curt tüm birliklerin saldırı gücünü 2 saat boyunca arttırıyor. Burada saldırı gücü veriyor Frost'a. Bu da cepte. Yani bu iki pet Titan ve Frost saldırı için. Yani saldırıya öncelik veriyorsanız bu iki peti yükseltin dostlar. Eğer pasif gelire öncelik veriyorsanız da kesinlikle bu abi. Neden bu? Okuyorum şimdi. Hayalet içgüdüleri sayesinde en derine gömülmüş malzeme noktalarını bulabilir. Anında 3 adet rastgele eşya kazanılır. Şimdi level 3'te bekleme süresi 10 saat azalıyor. Yani 36 saate düşüyor ve 3 tane eşya veriyor. Burada önemli olan level 5. Level 5'te bekleme süresi 25 saat azalıyor ve 6 tane yani 2 katına çıkıyor. Benim yapacağım taktik ben kendimce stratejim şu. Savaşlarda bir tık zayıf olacağım. O becerilerden bir tık daha zayıf alacağım ama buradan kesinlikle pasif gelirimi yükselteceğim. Bu cepte abi. Benim yapacağım taktik bu. Siz mantıklı bulursunuz. Mantıklı bulmazsanız o sizin fikriniz. Ya da işte dediğim gibi savaşlarda güçlü olacağım derseniz kesinlikle buna odaklanmayın ama benim odaklanacağım şey kesinlikle buradan bu gölge petine atılım yapıp buradan 5. seviyeye ulaşmak. Eğer savaşı düşünüyorsanız bana kalırsa dostlar kesinlikle Titan'ı öncelik vermeniz gerekiyor. Neden öncelik vermeniz gerekiyor? Çünkü Titan S seviye, Frost A seviye harcanan miktarlar yani şuradaki yemekler genellikle aynı. Mesela 40 level'dan 50 level'a götürmek için ikisinin de mesela 50.000 yemek gerekiyor. Örnek veriyorum. Ama verilen güç mesela bunda çok daha fazla oluyor. Bundan dolayı aradaki fark bana kalırsa minimum bir 20 level olması gerekiyor. Yani bu Titan 60 level yaptığınız zaman bu Frost'u 40 level'da bırakın mesela. Bu 70 level olduğu zaman bunu 50 level'a götürmeye çalışın. Bana kalırsa savaşta da bu şekilde bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Titan ve
Frost'un. Şimdi atılım bu şekilde. Kesinlikle şuradaki petlere atılım basmayın. Becerileri de kötü. Verdiği oranlar da kötü. İğrenç bir şey yani kısacası. Bunlar en son artık. Hani bunlar fullendiği zaman yapılacak şeyler. Peki bundan sonra. Şimdi becerileri anladık. Yükseltmemiz gereken petleri anladık. Buradan ne yapacağız sonrasında? Özel eğitim. Arkadaşlar selamlar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Size Telegram grubumuzun paket satışı bölümünden bahsedeceğim. Paket satışı bölümü kesinlikle güvenilir ve oyunun fiyatlarına göre çok daha indirimli. Sadece en son siparişi göstereceğim. 135.000 TL'lik şafak rozeti alındı ve bu siparişten tam 27.000 TL indirim uygulandı. Fiyatları da şu şekilde göstereyim. 4.500 TL'lik şafak rozeti şu anda 3.600 TL, yani 900 TL'lik bir indirim var. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Gelin videoya devam edelim. Asıl önemli olan yer zaten burası kardeşlerim. Neden önemli olan yer burası? Beceri kitapları var. Ve burada gördüğünüz gibi 6 tane ayrı ayrı birbirinden farklı beceriler var. Şimdi en baştan bakalım. Mesela burada ne diyor? Birlik savaş gücü, birlik savunması, birlik EP'si, birlik çatışma hasarı, birlikler, kuşatma saldırı gücü, birliklerin kuşatma savunması. Şimdi buradaki ilk 4 beceriye bakmanızı istiyorum. Dikkat edin. Geçtim. Aynı ilk 4 beceri. Geçtim. Aynı ilk 4 beceri. Geçtim. Aynı ilk 4 beceri. Hepsinin ilk 4 becerisi aynı. Bu ne demek oluyor? Önemli olan alttaki 2 beceri. Yani 6'da 6. Mesela burada bak burada ne diyor? Birlik saha saldırısı, birlik saha savunması. Yani savaş için kesinlikle mesela bana çok lazım. APC savaşı için. Bu mesela bana göre 6'da 6'lık bir pettir. Ama mesela şuraya gelelim. Mesela Zeus'a geldim. Şimdi buradaki 4'ü işime yarıyor. Eyvallah. Ama bina yapımızı ya da bilimsel araştırmamızı hiçbir işime yaramıyor. Bu ne demek oluyor? 6'da 4'lük bir pettir bana göre. Benim çünkü şu ikisi işime yaramadığı için mesela buna harcayacağım miktarı gidip bunu harcarsam buradaki özellikler de artacak. Benim bir işime yaramayacak. Yani bundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle başlangıçta gözcü, Glint ya da Zeus'a kesinlikle kitap harcamayın. Bak şu kitapları kesinlikle harcamayın. Bekleyin biriksin kenarda. Burada harcamamız gereken en önemli pet hangisi biliyor musunuz? Bana kalırsa en önemlisi Titan. Titan'ı bence ben şu şekilde güçlendireceğim. Nasıl güçlendireceğim? Titan'ın bütün becerilerini mavi yapacağım. Yani buradakilerin hepsini maviye çıkartacağım kitaplarla. Sonrasında Frost'un bütün becerilerini yeşile çıkartacağım. Yeşile çıkarttıktan sonra hemen bırakıyorum. Gölgenin bütün becerilerini yeşile çıkartacağım. Tamam mı? Şimdi elimizdeki şu şekilde oluyor. Bütün becerileri mavi. Bütün becerileri yeşil. Bütün becerileri yeşil. Sonrasında Zeus'a geliyorum. Burada ilk 4 beceri yeşile çıkartacağım. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi burada mesela bir tane beceri kitabı harcadığımız zaman buradan 6 tane özellik yükseliyor ya. Şansa bazen mesela eksi beceri gelebiliyor. Eğer şu şekilde bir senaryo söylüyorum size. Şimdi eksi geldi, eksi geldi, eksi geldi, artı, artı, artı. Şimdi şöyle baktığımız zaman 3 tane artı geldi, 3 tane eksi geldi. Ama benim buraya gelen artılarla işim yok abi. Burası çünkü benim için önemli değil. Bina yapımızı artı gelse de, bilimsel araştırmamızı artı gelse de benim bir işime yaramıyor. Benim için önemli olan buradaki dörtlü. Buradaki dörtlüye baktığım zaman mesela artı geldi. Eksi, eksi, eksi. Yani benim işime yarayan 4 beceriden 3'ü eksi geldi. Bir tanesi artı geldi. Bu sefer ne yapıyorum? Tekrar deniyorum şansım. Hani burada değiştir geliyor ya. Değiştir demiyorum. Burada yenileme özelliği var. Yenile diyorum. Hani ilk 4 becerim iyi gelirse yükseltiyorum ve buradaki Zeus'un ilk 4 becerisini yeşile çıkartıyorum. Sonrasında Glint'e geliyorum. Aynı taktikle buradaki ilk 4 beceriyi yeşile çıkartıyorum. Sonrasında gözcüye geldim. Buranın ilk 4 becerisini yeşile çıkartıyorum. Ve sonrasında ne olmuş oluyor? Elimizdeki senaryoyu söylüyorum. İlk 4 beceri yeşil. İlk 4 beceri yeşil. İlk 4 beceri yeşil. Bütün becerileri yeşil. Bütün becerileri yeşil. Bütün beceriler mavi. Bundan sonrasında artık Titan'a bir tık önden vermek istiyorum ben burada. Çünkü neden? Verdikleri oran Titan'ın bir tık daha fazla olduğu için hani Titan'a bir tık daha fazla önüne götürmek istiyorum. Burayı mavi yaptım. Maviden sonra artık mor mu geliyor? Bilmiyorum tam olarak onu. Titan'ı bir tık daha yukarıya çıkartıyorum. Sonrasında aynı sistemden devam ediyorum dostlar. Video buraya kadardı dostlar. Pet sisteminde anlatacağım başka bir şey yok.
Hataları yapmamaya çalışalım. Ve video işinize yaradıysa, beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum, bir de hype puanı patlatırsanız süper olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve yorumlarda özellikle dediğim gibi eğer yanlış bir şey düşünüyorsam ve hatalı gördüğünüz bir şey varsa lütfen yorumla belirtin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.